Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda San Francisco'nun Castro mahallesindeyim. Burası biliyorsunuz San Francisco'nun gay mahallesi. Ve bugün size bir gay vlog çekeceğiz. Ve birazdan Kenan ve Andres'le buluşmaya, kahvaltı yapmaya gidiyorum. Onlarla beraber Castro'da hep beraber turlayacağız. Evet, şimdi kahvaltı yerine geldim ve gördüğünüz gibi... Hey guys, merhaba, günaydın. Hi there. Şimdi Castro'nun en eski dinerlarından, yani restoranlarından bir tanesinde kahvaltımızı yaptık. Burası 1970'lerde açılmış arkadaşlar ve evli bir eşcinsel çift buranın sahibi ve o yıldan beri de burayı işletiyorlar. Size böyle bir günümüzü çekmek istedik. San Francisco'daki işte bu gay mahallesinde yeni mağazalar da açıldı. Oralara gideceğim. Kenan ve Andres'le beraber ve size girdikçe eğer enteresan gördüğünüz şeyler olduğu zaman çekeceğiz. Size göstereceğiz. Burası Market Street, San Francisco'nun ana caddesi. Şöyle söyleyeyim, mesela İstiklal Caddesi gibi düşünebiliriz belki ya da Bağdat Caddesi gibi düşünebiliriz. Şu arkamda görmüş olduğunuz yer Castro Caddesi. İşte Harvey Milk'in, dünyaca ünlü gay politikacı Harvey Milk'in yaşadığı yer bu arkamda görmüş olduğunuz yerde. Birazdan sizlere onun evini ve çalıştığı kamera dükkanını da göstereceğiz. Şimdi Pembe Üçgen Parkı'na gidiyoruz. Pembe üçgen sembolü. Bence geldik. Evet, geldik. Gidiyoruz ve geldik. Pembe üçgen sembolü Holocaust zamanında bu toplama kamplarında gaylere verilen sembolden geliyor ve bu park da 10 Aralık 2001 yılında açılmış Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Günü'nde. Şu anda San Francisco'daki Pembe Üçgen'e geldik. Burası bir anıt, değil mi? Evet, burası bir anıt. Aha. Ve buranın amacı bir bireye veya bir gruba yapılan zulmün insanlığa nasıl zarar verdiğini hatırlatmak için. Ve aynı zamanda burası ölümden sonra cremation oluyor. Bazen bedenleri yakıyorlar ve o küllerin savrulduğu kutsal bir yer. Bu arada buradaki park gördüğünüz gibi arkadaşlar %100 insanların yaptığı bağışlarla bu şekilde güzel tutuluyor ve tamamen gönüllüler gelip burayı bu şekilde güzel kılıyorlar. O yüzden buranın gönüllülerine de çok teşekkür ediyoruz. Arkamızdaki tepede Twin Peaks ve Twin Peaks'in en önemli özelliklerinden bir tanesi Pride zamanı buraya çok büyük bir pembe üçgen yapıyorlar ve ışıklandırılıyor Pride'de. Gene aynı sebeple kaybettiğimiz insanlar için ayrımcılığı hatırlatmak için ve ayrımcılığın ne kadar kötü olduğunu insanlara tekrar söylemek için. Arkadaşlar Castro'da tabii ki çok ünlü Castro Tiyatrosu da işte bu arkamda görmüş olduğunuz binanın içinde. Burada birçok derneğe yardım amaçlı geceler düzenleniyor. LGBTİ temalı filmler gösteriliyor ve genelde burada çok uzun bu şekilde sıra oluyor. İnsanlar bu özel filmleri görmek için bu işte Castro Tiyatrosu'na geliyorlar. Harvey Milk'in Sean Penn'in oynadığı filmini hatırlıyorsanız eğer, onun dünya premieri işte bu arkamda görmüş olduğunuz Castro Tiyatrosu'nda yapılmıştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda dünyaca ünlü Harvey Milk'in işte kamera dükkanının önündeyiz ve burası onun çalıştığı yerdi. Biliyorsunuz fotoğrafçıydı kendisi. Meclise seçilmeden önce, yani San Francisco yerel şehir meclisine seçilmeden önce burada çalışıyordu. Kampanyalarını işte buradan yürütüyordu. Hatta Harvey Milk
filmi de tam olarak burada çekildi. Burası Castro Caddesi. Filmin çekimi için burası trafiğe kapanmıştı o zamanlarda ve işte bu arkamda görmüş olduğunuz binada çekimler yapıldı. Kendisi burada çalışıyordu. 1972 ile 1978'de suikaste kurban gidene kadar burada çalıştı ve burada yaşadı Harvey Milk arkadaşlar. Kendisi Kaliforniya'nın açıkça eşcinsel olarak bir seçilen ilk politikacısı bu arada. O yüzden LGBTİ tarihinde çok büyük önem taşıyor tabii ki. Bu üzerimde gün boyu giydiğim tişörtün önemini ben burada anlatmak istiyorum. Bu bir şarkı, Singing for Our Lives, hayatımız için şarkı söylüyoruz diye. Bu şarkının önemi bestelendiği akşam, Harvey Milk'in öldürüldüğü akşam. Holly Near, San Francisco Gay Erkekler Korosu'nun ilk kez topluluk önünde sahne bir şarkı söylediği akşam oraya giderken arabada bu şarkıyı besteliyor ve Harvey Milk'in ölümü için bestelediği bir şarkı ve bu San Francisco Gay Erkekler Korosu'nun temel şarkılarından bir tanesi. Biraz marş gibi ve nereye gidersek hep bu şarkıyı söylüyoruz. Üzerindeki tişörtte zaten hem o hem de AIDS ribbon. AIDS gününü anmak için kırmızı kurdele. Arkamda da San Francisco Gay Men's Chorus'un detaylı bilgileri var. Bu arada San Francisco Gay Men's Chorus'un o chorus hakkında bize bilgi verebilir misin biraz? Tabii. Koro 1978 senesinde kuruluyor ama ilk performanslarını planlamıyorlar. İlk zorunlu olarak performans yaptıkları, şarkı söyledikleri akşam ne yazık ki Harvey Milk'in öldürüldüğü akşam oluyor. Ve belediye binasının merdivenlerine gidip orada dizilip orada şarkı söylüyorlar Harvey Milk için. Ve ilk kez bu şarkıyı söylüyorlar, Singing for Our Lives. Burada bir bayraklar var bu arada. Tabii ki bu ilk zaten Gilbert Baker'ın yaptığı Rainbow, gökkuşağı bayrağı. Bunun dışında hem buradan çıkmış fikirler var hem ayrıca tasarlanmış bayraklar var. Burada bayrakların tarihçeleri anlatılıyor ve hangi bayrak neyi temsil ediyor. Mesela aseksüel bayrağı. Bu gökkuşağı bayrağına eklemeler yapıldı. Bu önemli bayraklardan bir tanesi gene. Buna önemli dememem kötü oldu. Evet, burada. Bu biseksüel bayrağı ve trans. Benim en sevdiğim bayraklardan biri bu arada, renkleri dolayısıyla. Ve lezbiyen bayrağı. Şu anda en çok kullanılan bayraklardan bir tanesi progresif bayrak. Çünkü burada hem translar hem people of color yani siyahi ve aynı zamanda daha koyu tenli olan insanların da bir arada bulunması için onların da eklendiği konuşamıyorum. San Francisco'da da bir zenne bulduk tabii ki de. Gördüğünüz gibi. Hello. Nice. Hey. Wait, say my name again. How do you say it? Otong. Okan. Okong. There you go. Thank you. You're beautiful. Sir Otong. Thanks. Arkamda görmüş olduğunuz yer Amerika'nın ilk bağımsız gay, lezbiyen, biseksüel, transgender müzesi arkadaşlar. San Francisco'da 18. sokak ve Castro kesişiminde. Evet arkadaşlar, şu anda GLBT Tarih Müzesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi arkamda birçok LGBT bayrağının değişik renkleri var. Değişik zamanlarda kullanılmış gökkuşağı bayrakları.
Evet, 1978'de San Francisco'da yapılan ilk gökkuşağı bayrağı, işte bu arkamda görmüş olduğunuz bayrak arkadaşlar. Burada San Francisco'daki LGBTİ tarihini gösteren böyle broşürler de var. Gördüğünüz gibi eski 1970'lerden, 1980'lerden kalma derneklerin tişörtleri arkadaşlar arkamda. Burada bir tane daha tişört var. Women Act Up diye güzel bir dernekti. Çok eski zamanlarda. Evet arkadaşlar, şimdi bu arkamdaki yer çok enteresan. Gördüğünüz gibi Harvey Milk'in resmi var. Burada mavi bir buton var. Buna basınca bunun arkasında Harvey Milk'in öldürüldüğünde giydiği takım elbisesi duruyor arkadaşlar. Şimdi bu butona basıp Harvey Milk'in içinde öldüğü takım elbiseyi göreceğiz. Hazır mıyız? This is Harvey Milk speaking from the store on the evening of Friday, November 18th. This is to be played only in the event of my death. Ve bu da Harvey Milk'in kendi sesi arkadaşlar. Biliyorsunuz öldürülmeden önce öldürülebileceğini öngördüğü için bir kaset doldurmuştu. Öldürülmem durumunda bunu dinleyin diye. İşte bu kaset o kaset arkadaşlar. Ve bu da Harvey Milk'in vurulduğu anda giydiği takım elbisesi. Harvey Milk dediğim gibi bir fotoğrafçıydı ve işte arkamda onun fotoğraf makinesi müzede duruyor. Aynı zamanda şehir yönetiminde görev aldığı için burada gördüğünüz gibi kampanya tişörtü, onun giydiği tişört duruyor. Ve burada gördüğünüz gibi Harvey Milk ve sevgilisi Scott. Arkadaşlar bu arkamda görmüş olduğunuz Hot Cookie yeri çok cinsel içerikli kurabiyeleri yapan bir yer ve LGBT Asylum Project'in aslında çok büyük destekçilerinden bir tanesi. Ben hatta buranın sahibi beni içeriye götürüp arka tarafı gezdirmişti. Gerçekten çok küçük bir kurabiyeci ama San Francisco'nun artık kütleleşmiş yerlerinden bir tanesi değil mi? Şöyle güzel bir şey var. Benim ev arkadaşlarım Disney'de gay günleri oluyor. Oraya gittiler ve giderken kırmızı bir şey giyilmesi gerekiyor. Onlar da Hot Cookie tişörtlerini giyip gitmişler. Ve Disneyland içerisindeki mağazalara girip Hot Cookie tişörtünü nereden bulabiliriz diye sormuş insanlar. How are you doing, Andres? Good, how are you? Good. How do you like it so far? I love it. Yeah? What do you like the most about the Castro? I like at night I like the lights and the colors. Yeah? During the day I like the shade. Yeah. San Francisco'da, hatta Amerika'da ilk kez arkadaşlar böyle cam mekanlı açık bir eşcinsel barı, işte burası arkamda görmüş olduğunuz Twin Peaks barı. Burası 1970'lerde lezbiyen bir çift tarafından alınıyor ve gay bara dönüştürülüyor. Ve Amerika'da cam mekanlı, yani gizli olmayan ilk gay bar işte burası arkadaşlar. Bu bardan önce bütün eşcinsel barları genelde tamamen kapalı, sadece bir sürgünle açılıp dışarı görülebilen barlardı. Ama bu Twin Peaks barı şu anda Castro Caddesi ve Market Caddesi'nin kesişiminde, işte ilk açık gay bar arkadaşlar. Camlı, bu cam takaraktan bir eşcinsel barı yapmaya teşebbüs ve cesaret eden işte Amerika'daki ilk bar burası arkadaşlar. Bu bara geldiği zaman tabii bayağı eski o tarih kokusunu almamak mümkün değil gerçekten. Şimdi size benim için çok özel ve kişisel bir yeri göstereceğim. Arkamda görmüş olduğunuz
Q Bar arkadaşlar. Benim kocamın sahip olduğu gay bar. Şimdi hep beraber Q Bar'a doğru gidelim. Şu anda maalesef kapalı Q Bar ama açıldığında haftanın her akşamı ayrı ayrı birbirinden değişik partilerle burada LGBTİ topluluğuna hizmet veriyor. Evet arkadaşlar, San Francisco'da HIV ilaçlarınızı ya da HIV'den korunmak için alacağınız PrEP ilaçlarını alabileceğiniz vakıflar var. İşte bu arkamda görmüş olduğunuz San Francisco AIDS Vakfı da bu vakıflardan bir tanesi. Buraya geldiğinizde sizin göçmenlik statünüze bakılmıyor ya da ödeme gücünüz var mı yok mu bunlara bakılmıyor ve işte bu arkamda görmüş olduğunuz klinikte testlerinizi yaptırabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak tabii ki. Ve HIV ilaçlarını da alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, San Francisco'ya turist olarak gelen arkadaşlarımı ben genelde bu duvar resmine getiriyorum. Burası San Francisco'daki 1980'lerde başlayan HIV pandemisini anlatan bir duvar resmi. Size göstereceğim birazdan. 98 yılında bunu yapıyorlar ve 17 sanatçı bir araya gelerek San Francisco'daki ve dünyadaki HIV pandemisiyle olan mücadeleyi anlatan bir duvar resmi yapıyorlar. Ve bunun en güzel şeylerinden bir tanesi adı Hope for the World Cure. Evet, The Hope for the World Cure. Bu tip şeylerin çevirisi zor oluyor tahmin edersiniz. Ben mesela dünya şifası için umut şeklinde çeviriyorum. Ama Okan dünyanın iyileşmesi için iyileştirme. Umut. Dünyanın iyileşmesi için umut. Bence dünyanın iyileşmesi için umut daha yerinde günümüz için bir çeviri oluyor. Şifa gibi eski şeyler kullanmayı seviyorsanız benim çevirimi tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz eşcinsel erkekler AIDS'den vefat ederken ya da cebelleşirken kimler yardımcı oluyordu? Tabii ki kadınlar. Evet, burada yine dediğim gibi HIV hastalığını anlatan o zamanlarda tabii ki böyle bir çalışma var burada. Görmüş olduğunuz gibi insanlar birçok ilaç kullanmak zorundaydı o zamanlar ve bu da AIDS kokteyli denilen o zamanlarda AIDS kokteylini simgeleyen bir çalışma. Neyse ki şu anda günümüzde HIV'seniz tabii ki asla korkmanıza gerek yok. AIDS olacak mıyım ya da başıma bir şey gelecek bir şeklinde. Çünkü HIV'nin tedavisi şu anda hemen hemen tek bir ilaçla çok sağlıklı ve çok uzun hayat sürdürülebiliyor. Bu aklınızda olsun. Evet, şu anda şurada görmüş olduğunuz gibi AIDS'den ölenlerin sayısı yazıyor arkadaşlar. 17.048. Dünyada 6.400.000 kişi AIDS'den vefat etmiş. 1981-1998 yılları arasında. Dediğim gibi burası 1998'de yapılıyor bu çalışma ve 1998'e kadar burada 17.048 kişi HIV AIDS'ten vefat ediyor. Bunun tabii ki sebeplerini biliyoruz. Amerikan hükümeti o zamanlarda neredeyse 8 yıl aldı HIV AIDS'i bahsetmek ve yardımı göndermek bu bizim topluluğumuza bu konu hakkında. We were just recording a vlog for the LGBTQ community in Turkey. So, because they don't have this. No, they don't have I know. this. If, you know, even just seeing rainbow flags, you know, they get so excited, and it's so important for them to see all of this. Here we are. Here we are, and this is Sister Roma, everyone, the most photographed nun in the world. In the world. Yeah. Sister Roma, Google me, y'all. I love you so much. I wish I could grab each and every one of you and bring you right here to San Francisco where you're accepted and welcome and safe. And thanks to you and the wonderful work that you do, that happens. Oh, thank you. I appreciate it. We appreciate you. You've been a great supporter of the LGBT Asylum Project and the whole community here in the Bay Area. Pleasure. It's so good to see you. Absolutely. Thanks for stopping by and saying hi. Of course. Mwah. Bye. Thank you Sister Roma. Yes, absolutely. Good to see you. Good to see you. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Sister Roma burada
çok fazla sayıda derneğe yardımcı olan topluluk liderlerinden bir tanesi aslında kendisi. Buradaki derneklere para yardımı yapan geceler düzenliyor ve genelde o gecelerinde sunucusu oluyor. Dünyanın en çok resminin çekildiği rahibe diyoruz sanıyorum. Kendini o şekilde tanıtıyor ve rast geldik. Çok güzel oldu. Sizlere çok çok selam var. İçeri gireceğiz mi burada? Bir şeye ihtiyacımız var mı? Alacağız. Ne almamız gerekiyordu? Velcro, ondan sonra zip tie falan. Onun için hırdavat kısmına gideceğiz. Tamam. Buraya geçiyoruz ama. Geçmeyelim konuşacağım ben. Sen başladın mı kayda? Hı hı. Ha, tamam. Şimdi Cliff Store'un önündeyiz. Burası benim en sevdiğim mağazalardan bir tanesi çünkü hırdavatçı ama aynı zamanda drag eşyaları da satıyor. Böyle süslü topuklu ayakkabılar, perukalar içeride bulabiliyorsunuz. Peruka ne? Perukalar. Peruk. Hı. Ha. Aynı şey mi? Perukla peruka. Biri eski, hani ben şifa diye. Ha sen eski Türkçe. Peruk diyeyim, tamam. Baştan başlayalım. Cliff's Variety'nin önündeyiz şu anda. Bu en sevdiğim mağazalardan biri. Çünkü hırdavatçı bu işte tornavida, çivi gibi şeylere ek olarak çok süslü, simli şeyler de satıyor. Mesela peruklar var, süslü topuklu ayakkabılar var ve kumaşlar var. Kendi eğer dikiş yapan biriyseniz düğmeler, çok güzel bir çeşni var içeride. Bu şey çok hoşuma gidiyor. Hem hardware, bu işte çekiç gibi şeyleri ve aynı zamanda makyaj malzemelerini bulabildiğiniz bir yer. İçeri gireceğiz zaten birazdan çünkü yarın Castro Street Fair var ve o fuarda bizim bu şeyde panayırda gereken eşyalar var bizim standımızı kurabilmemiz için. Onlardan bir kısmını içeriden satın alacağım birazdan. Evet, San Francisco'da böyle partiler olduğu zaman tabii ki partileri promote etmek için böyle afişleri sokaklara yapıştırıyorlar. RuPaul, what is it? Ne bu? RuPaul's Drag Race'deki Alyssa ve aynı zamanda düzenli olarak burada drag brunchlar oluyor. Benim en sevdiklerimden bir tanesi Carne Asada'nın yaptığı Lips and Lashes. Çok güzel oluyor. San Francisco'da arkamda görmüş olduğunuz gibi çok sayıda LGBTİ sanatçı, artist böyle duvar resimleri yapıyor arkadaşlar. Şimdi size detaylı olarak bunları göstereceğiz. Bu pandemi zamanında yapılan murallardan bir tanesi. Renklerin özellikle pembe, beyaz ve mavi olmasının sebebi trans bireyler için, trans bayrağı için. Arkadaşlar eğer San Francisco'ya gelirseniz ve saat akşam 5-6 sularında bir şeyler içmek isterseniz işte bu arkamda görmüş olduğunuz Lookout isimli bar gelmeniz gereken bar. Burası arkadaşlar MX3 Fitness Merkezi. Buranın sahibi çok tatlı bir gay bir adam ve burada insanlar gelip sporlarını yapıyorlar güven ve huzur içerisinde. Evet arkadaşlar burası çok güzel restoranlardan bir tanesi ve Kenan şimdi bize biraz bilgi verecek. Buradaki en güzel şeylerden bir tanesi komünite olarak herkes birbirine destek çıkıyor. Arkamdaki yerde Mediterranean diye bir restoran ve bizim derneğimize LGBT Asylum Project'te çok güzel bir bağış gecesi düzenlediler. Yaptıkları yemeklerin ve o geceki satışlarının bir kısmını hem bizim derneğimize hem de bir başka derneğe bağış olarak verdiler. Böyle komünite çalışmaları çok mutlu eden şeyler. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar LGBT mahallesinde ya da mahallelerinde birçok restoran var, kafe var. Gaylerin, lezbiyenlerin, trans bireylerin, biseksüellerin, aseksüellerin gelip rahat bir şekilde yemeklerini yedikleri, güvenli, huzurlu şekilde eğlendikleri yerler mevcut. Ve işte bunların da Türkiye'de her türlü şehirde aslında yapılabiliyor olması lazım. Ve işte bu arkamda görmüş olduğunuz yer Cafe Floor. Burası yine bir gay çiftin sahibi olduğu bir yer ve aktivistler burayı tutuyorlar ve burada kendi kampanyalarını, politik görüşlerini rahatça, özgürce açıklıyorlar. San Francisco'daysanız eğer Cafe Floor'a mutlaka uğramayı unutmayın. Evet arkadaşlar, San Francisco'nun benim için çok özel bir yeri var. Çünkü Amerika'ya ben taşındığımda Los Angeles'ta yaşamıştım. Ancak Los Angeles'ta bu aradığım
topluluğu çok fazla bulamadım, bu komünite hissini. San Francisco'ya geldim 2009 yılında ve 2009 yılından beri de San Francisco'da yaşıyorum. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir şehir. Çünkü burası hem LGBTİ topluluğu olarak hem göçmenlere bakış açısı olarak gerçekten çok açık görüşlü ve kimseyi yargılamadığı bir şehir. O yüzden Amerika'da bence yaşanabilecek en güzel şehirlerden bir tanesi San Francisco. Daha önce de söylemiştim, ben gay mahallelerinde kitapçılara girmeyi çok seviyorum. Çünkü hem o şehre alakalı, o şehirle ilgili kitaplar oluyor, hem LGBTİ kitapları oluyor ve de geliyorsunuz, insanlarla tanışıyorsunuz ve benim gerçekten çok hoşuma gidiyor kitapçılara girip bu şekilde bir deneyim kazanmak. Şöyle söyleyeyim, bu kitapçı benim San Francisco'ya 2009 yılında taşındığımda ilk arkadaşlarımla tanıştığım kitapçılardan bir tanesi. Buraya gelip burada kitap alıp içeride okuyup tabii insanlarla sohbet edip tanışabiliyordum. Bu benim en sevdiğim mağazalardan biri. Burası yeni mi? Yeni değil, hayır. Ya en azından bir 7 senedir var. Öyle mi? Veya hani 6 senedir, öyle bir şey Aha. olsa gerek. Ama yanlış mı hatırlıyorum diye American Horror Story. American Horror Story. Buradaki tişörtleri özellikle çok seviyorum. Mighty Moaning Tower Bottoms. Bunların çevirilerini yapmayacağım. Daddyland, the happiest place on earth. Ama tabii şimdi Halloween zamanı, Cadılar Bayramı geldiği için özellikle burada bu Hocus Pocus filmi için I Put a Spell on You, Sanders Sisters. Çok güzel tişörtler oluyor burada. Aynı zamanda çok güzel şortlar da oluyor. Benim en sevdiğim mağazalardan biri. İçeri girip bir bakalım isterseniz. What's up with that? Okan'cığım sana çok güzel bir hediye buldum bak. Ah, teşekkür ediyorum. Şu anda artık çekimin sonuna geldik arkadaşlar ve dedik ki bir içki içelim. Evet. Değil mi? Şu anda 440 yani 440 denen bir bardayız.